Merhaba, ben Ersin. Bursa'daki 1+1 evime hoş geldiniz. Muhasebe ve finans departmanında çalışıyorum yaklaşık 6-7 yıldır. Ama aynı zamanda da bir makrome tasarımcısıyım. Burası çatı katı, terası atölye olarak kullanıyorum. Burada bir yatak odam, bir salonum, bir de gördüğünüz gibi açık bir mutfağım var. Burada gördüğünüz birçok şey aslında benim elimden geçen ve zaman içinde, bu 5 yıllık süre içinde tamamıyla geri dönüşümler ile oluşan detaylar. Ev metrekare olarak aslında 55-60 metrekare civarı terasla birlikte. Ama küçük olmasına karşın birçok detay var. İlk olarak mutfaktan başlayalım. Aslında beyaz mutfak, işte beyaz açık renkler bundan 1-2 yıl önce tercih ettiğim renkler değildi. Ama burası yaklaşık 28 metrekare bir salon ve hem mutfak hem oturma alanı hem yemek alanı bir arada olduğu için renkleri biraz daha açıp olabildiğince her şeye bir yer bulmaya çalıştım. Görmüş olduğunuz tezgahları IKEA'dan almıştım. Mutfak dolaplarını ayrı bir mobilyacıya yaptırdım. Hatta bu üst dolapta açık ahşap görünümlü ham ahşap kaplama bir dolap yaptırmıştım ama beklediğimin çok daha farklı görünüşte bir malzemeyle karşılaştım ve onu yeniden siyah boyamaya karar verdim. Bu buzdolabı da aslında annemin buzdolabıydı, eski buzdolabıydı. Ben yeni kulp alarak ve üstünü boyayarak buraya koymayı tercih ettim. Onun dışında bu batarya ise AliExpress'ten almıştım ve bayağı uygun fiyatlıydı. Makrome perdemi de mutfak yapıldıktan ancak 4 ay sonra yapabildim. Terzi kendi söküğünü dikemez hesabı. Bir türlü sıra gelmemişti. Burada da bir kahve makinem var. Hem kahve makinesi hem de işte diğer demleme yöntemleri için kullanabileceğim bir dripper'ım var. Mutfağımın yanında bulunan yemek alanındayız. Burada arkada görmüş olduğunuz bir yemek dolabım var. Orada işte antikacı ziyaretlerimden ya da yeni modern dekorasyon mağazalarından satın aldığım objeler duruyor. Hem yemek tabaklarımı koyuyorum, servis etmesi daha kolay oluyor. Bu masa da aslında mermer gibi gözüküyor ama mermer değil. Bundan yaklaşık 3 yıl önce 150-200 lira gibi bir rakama mal etmiştim. Alt kısmı yine metalden oluşuyor. Üst kısmı ise mermer görünümlü şekilde ben boyamıştım. Ve şu anda da evimin en sevdiğim parçalarından bir tanesi. Yanında gördüğünüz ayna da işte yine bu çatı eğiminden ve işte önünde cam olmasından dolayı eve katmak istediğim derinliği sağlamamda bana çok yardımcı oldu. Sandalyeler de yine benim Ankara'da yaptırdığım ve en son evime aldığım son parçalar. Aslında evimde bu gibi hikayeleri çok fazla rastlayacaksınız. Benim aslında uzun zamandır bir blogum var. Ev, yaşam ve dekorasyon, özellikle de kendin yap projeleri üzerine. Makrome ile de aslında yine bu blog sayesinde tanıştım. Bundan yaklaşık 3 yıl önce. O zamanlar tabii Türkiye'de ulaşabileceğim bir kaynak yoktu ve yurt dışında da yeni kaynaklar çıkmıştı. Ben de yabancı İngilizce kaynakları toplayıp kendi kendime öğrendim. 1 yıl önce de kendi markamı kurdum. Tabii bu sadece makrome yapıp satmak değil, aynı zamanda insanlara öğretmek, onların hayalleriyle tekrar bir yepyeni bir şeyler yapmak ve yaratmak. İşte nereye kullanmak istiyorlar, evlerine mi kullanmak istiyorlar yoksa bir parti, bir organizasyon ya da kendi düğün, nişan için mi kullanacaklar? Önce bunları iyice konuşuyoruz. Bunlarla ilgili ön görüşmeler yapıyoruz. Sadece Türkiye'den değil, aynı zamanda yurt dışından da birçok müşterim oluyor. Onlarla da kameradan konuşup nasıl, ne şekilde, ne hayal ediyorlarsa
en güzel şekilde planlamaya ve tasarlamaya çalışıyoruz. Ben herkes gibi kendi uygulamasını indirdim ve oradaki hocalarla canlı canlı konuşup kendi mesleğimle ilgili insanlarla daha iyi bir iletişim kurabilmek için onlardan çok fazla yardım aldım. Açıkçası işime yarayınca da kullanmaya devam ettim. Bu arada üyeliğinizi istediğiniz zaman dondurup ve tekrar kullanabiliyorsunuz. Konuşma pratiğini yapmak aslında kültürel anlamda bana bir zenginlik katsa da aynı zamanda işte Amerikalı bir müşterimle de ortak bir paydada buluşmak bana da yepyeni bir pazar sağlamış oluyor. Ev küçük olduğu için tüm bölümler aslında yan yana devam ediyor. Burada arkadaşlarım geldiğinde ya da işte annemle ya da kız kardeşimle yemek yedikten sonra tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Burada da oturma alanımız oluyor. Bu koltuk da yine benim bu eve taşınırken aldığım ilk şeylerden biriydi. Bu eve ilk taşındığımda aslında burasını yatak odası olarak düşünmüştüm. Ve tamamıyla tüm dekorasyon öğelerimi ona göre seçmiştim. Bu koltuk da o zamanlar Chester işte koltuklar bayağı gözüme hoş geliyordu. Ama var olan Chester'lar o kadar büyük olduğu için ben de bunu yine özel yaptırmak zorunda kaldım. Evdeki aslında en sevmediğim görüntülerden biri kapı ve radyatörler. Bunlardan birini burada tamamıyla siyah boyayarak işte bir farklılaştırmaya çalıştım. Alan küçük ama bir üçlü koltuk, tekli berjer ve burada da bir sandalyem var. Ve buradaki radyatörü kapatmak için de bir mantel yapmıştım kendim. Taşınırken tüm duvarları beyaza boyatmıştık. Ben de 2 gün sonra, boya yapıldıktan sonra fayans yapıştırıcısı alıp nalburdan elimde malayla duvara sıvadım. Zaman içinde ilk etapta insanlar çok şaşırsa da zaman içinde herkes alıştı. Burayı ilk olarak yatak odası olarak düşünmüştüm ve aydınlatmalardan bir tanesini komodinin üstünde olması için buraya astırmıştım. Diğer ikisini de buraya çalışma masasının üstünde bir lokal ışık olsun istemiştim. Bu üniteyi de yine kendim çizip yaptırmıştım. Ama bu en sonki dekorasyon değişikliğimden dolayı hepsi siyahtı. Tamamıyla beyaza boyadım. Burası ise evimin yatak odası, daha doğrusu şu an yatak odası. İlk taşındığımızda burayı böyle dinlenme, kitap okuma odası gibi kullanıyordum. Ama hemen yanımda genişçe bir banyom var ve işte burası neden yatak odası, büyük odada neden salon olmasın dedim ve tekrar bir dönüşüme gittim. Burada böyle çekmeceli bir dolabım var. Yani çok fazla kapı olduğu için bu odada ve işte çatı katı eğimlerinden dolayı saklama alanı olarak kullanabileceğim çok kısıtlı noktalar vardı. O yüzden bu çok çekmeceli dolap bayağı işimi gördü. Burada yatak odamda çok fazla bitki var. Çünkü burası evin aslında en çok ışık alan odası ve çok garip ama evin aslında en serin odalarından bir tanesi de burası. Yatakta genelde işte keten, nevresimler kullanmayı seviyorum. Özellikle yıkanmış keten. Yatağımın başında olan bir şifonyer var. Üstünde ise 2-3 yıl önce blok zamanlarımdan kalan orada yaptığım bir kendin yap projesi var. Bunu da burada kullanmayı ve işte akşam yatarken bunun bu loş ışığı ile kitap okumayı seviyorum. Bu dolap ise annemin Ardiye'deki kiler dolabıydı aslında. İçinde boş kavanozları sakladığı ve işte bu eve taşınırken atmayı düşündüğümüz bir dolaptı. Ama ben bunu işte buraya uygun bir hale getirmek için siyah ve beyaza boyadım. Sonra metal detaylar eklemeye çalıştım. İşte ayak ve kulp detayı olarak. Üstünde ise böyle küçük ayna ve objelerle ve
eskiciden aldığım bir boynuzla dekore etmeye çalıştım. Salonu çok küçük gösteren ve bir kapı vardı. O kapıyı çıkarıp böyle bir cam sürgü kapı yaptım. Bu hem aynı zamanda buradaki ışığı salona geçirmeyi sağlıyor ve açıldığı zamanda da, yani açılma derdi olmadığı için de salonda bir kalabalık yaratmıyor. Banyodayız. Banyoda yaptığım değişiklikler aslında en çok buradan ibaret. Bu eve taşındığımızda mevcut fayansların üstüne bu Koçtaş'tan aldığım seramikleri yapıştırdım. Üstüne de siyah aplikler taktım ve böylece daha dekoratif ve daha sıcak bir banyo haline geldi. Her yerde olduğu gibi banyoda da bitki kullanmayı seviyorum aslında. Burada ise bir tabure var. Bu taburenin üstünde de işte sehpa gibi kullanıp doğal ahşap ekleyip ortamı biraz daha sıcaklaştırmak istedim. Sağ tarafta ise bir boy aynası var. Bu daha önceki evimizde bir duvara asılı bir aynaydı. Ben üstüne küçük çıtalar ekleyip karolajlı bir ayna haline getirdim ve en sonunda siyah boyadım. Ve bu evde de banyoda kullanıyorum. Onun dışında banyoda da yine böyle dekoratif objeler kullanmayı ve onlara yer vermeyi seviyorum. Makromeden önce yaptığım bir kilim dokumam var. Onu da çok seviyorum. Burası da evin aslında teras kısmı. Bu eve ilk taşındığımızda yine terası cam balkon ile kapatıp alan küçüklüğünden dolayı bir odaya çevirmeye çalıştık. Bunu da işte yere parke döşettik, işte jüt bir halı serdik ve olabildiğince işte koltuklar ve diğer eşyalarla burayı küçük bir yaşam alanına çevirmeye çalıştık. Burada bu eski evlerden ilham aldığım ve işte buraya da yakışacağını düşündüğüm bir sedir var. Aynı zamanda yine blok zamanımdan kalan çeşitli 3 tane projem, hatta 4 tane projem şu an burada. Bunlardan ilki bu yapmış olduğum dresuar. Merdiven trabzanı olarak geçen bu ayakları alıp üstüne yine ahşaplarla birleştirip bir dresuar elde etmiştim. Bu evde bunu terasta kullanmayı tercih ettim ve işte üstüne çeşitli bitkilerimi koyuyorum. Tabii bu da yine evin en gezgin alanlarından biri oluyor. Özellikle üstündekiler. Bahsetmek istediğim diğer bir konuda bu koltuk, yani tekli koltuk. Yine yaklaşık 2 yıl önce şirketin bahçesinde dolaşırken yan şirkette bir hurda halde üst üste duran eşyalar görmüştüm. Tamamıyla harabe bir haldeydi. İşte üst kısımdaki deriler yırtılmış, boyaları soyulmuş ve çizilmiş bir şekildeydi. Hemen onu alıp ve yenilemek istedim. Nitekim de rica ettik ve bize verdiler o koltuğu. Onlar çünkü atacaklarmış, yani çöpe gidecekmiş. Sonra üstüne zımpara yaptım, işte vernikledim. Üst kısmına da eskicide bulduğum yani bir bavulu kestim ve kenarına da bu raptiyelerle kabara görüntüsü vermeye çalıştım. Hem çok rahat hem çok güzel. Şu an bu da evimin en sevdiğim parçalarından bir tanesi. Ayaklarını metalden kendim yaptırdım ve üst kısmını da bu pis su gider borusu diye tabir edilen beyaz boruları içe bölerek saksı yaptım. Çeşitli boyama yöntemleriyle boyayıp saksı yaptığım saksılıklarım var. Bunları da çok seviyorum. Yine işte bu galvaniz aksesuarlar buraya çok yakışacağını düşündüğüm için olabildiğince galvaniz saksı ve işte onun türevlerini eklemeye çalıştım. Terasla birlikte aslında benim evimde gezilecek mekanlar bitti. Evime konuk olduğunuz için ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.